Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'ya net mesaj verdi. Sınır kapılarımızı açtık. Artık siz de mülteci yükünden payınızı alacaksınız dedi. And we heard shots were fired earlier. Greek border guards have used tear gas against refugees to keep them out. The Turkish government has said that they will continue to keep their side of the border open, and the Greek side has said that they will similarly keep it pretty hard closed to these refugees and other forced migrants trying to make their way to Europe. By sending refugees towards the borders, it seems has not worked out so far, because EU leaders yesterday said they would stand by Greece, they would support Greece. They actually thanked Greece for protecting the borders despite all the brutal methods Greek border guards have been using in recent days against migrants and refugees. Vuruyorlar, devam ediyorlar yani vurmaya. En çok bebek olanlar, onlar bayıldı hemen gazdan. Yatıştırdıklarını ambulanslara aldı. Baktılar işte. Biz de oradan çıktık. Some are taking drastic action to get their message across. A new unoccupied migrant shelter was set on fire on Tuesday. Right-wing extremists even blocked entry to migrants and humanitarian aid. Tüm bu insanların her birinin bir geçmişi, hayalleri ve yaşadığı sayısız güçlük var. Herkes için daha sürdürülebilir bir anlayış kazanmanın yolu hem sessizlerin sesine kulak vermekten hem de duruma dair daha geniş bir perspektiften geçiyor. Ahval, problemlerimiz salgın kaynaklıymış algısı yaratsa da özünde insanlık, dünya savaşları sonrası yaşanan toplumsal problemlere denk bir sınav veriyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu'nun 2019 raporuna göre tüm dünyada toplamda 70,8 milyon insan savaş, şiddet, afetler ve olumsuz yaşam şartları gibi nedenlerle yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldı. Bir yıl öncesine kıyasla 13,6 milyon kişi artış gösteren bu sayı 20 yıl öncesine göre ise ikiye katlanmış durumda. Veriler son 75 yılın en büyük zorunlu göç hareketliliğinin yaşandığını ortaya koyuyor. Yerinden olmak zorunda kalmış nüfusun yarısına yakınını çocuklar ve bebekler oluşturmakta. Bu insanların yaklaşık 26 milyonu ülkesi dışında yaşamak, 41,3 milyonu ise kendi ülkesi içinde yer değiştirmek zorunda kaldı. İltica ettiği devletlerce kabul görebilmiş 3,5 milyonu aşkın nüfus ise bu devletlerden insani yardım alıyor. Bu sayıların yakın zamanda bir düşüş yönelimi göstermesi beklenmiyor. Çünkü bazı Afrika ülkeleriyle Suriye, Yemen, Bangladeş ve Venezuela gibi kriz içindeki ülkelerde belirsizlik ortamı devam etmekte. Zorunlu yer değişimine maruz kalan insanların %67'si yalnızca 5 ülkeden: Suriye, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar ve Somali. Türkiye yaklaşık 4,1 milyon insan ile son 7 yıldır en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülke. Diğer yüksek nüfusa sahip ülkelerse sırasıyla Pakistan, Uganda, Sudan ve Almanya. Birleşmiş Milletler'in 2019 verilerine göre Türkiye'de 3,6 milyon Suriyeli, 170 bin Afgan, 142 bin Iraklı, 39 bin İranlı, 5.700 Sudanlı ve 11.700 de başka ülkelerden mülteci ve sığınmacı var. Mayıs 2020 itibariyle Türkiye'de geçici koruma altında kayıtlı yaşayan Suriyeli çocuk ve bebeklerin oranı %46,8. Çocukların ve kadınların toplam oranı ise %70,6. Göç etmek zorunda kalan insanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına daha adil bir dağılım ideal kabul edilse de bu nüfusun %80'i komşu ülkeler tarafından ağırlanmakta. Bu insanların bir kısmı Türkiye'de kalıp daha iyi yaşam, çalışma ve eğitim imkanlarına ulaşmaya çalışıyor. Bir kısmı ise oturma izni, çalışma izni, dil ve sosyal problemler gibi güçlükler yaşamaları nedeniyle hayatları pahasına 3. ülkelere, çoğunlukla da Avrupa'ya ulaşmanın yollarını arıyor. Kimilerinin yasal olarak bunu gerçekleştirme fırsatı varken çoğunluk için böyle bir durum söz konusu değil. Avrupa'ya gidiyoruz. Neden? Ülkemizde çok yasaklar var. Orada savaş var, her şey var. Burada da bizde o kadar kolay değil. İzin vermiyor, otur izin vermiyorlar. Bizde burada da yasak. O yüzden Türkiye'de de zor. Bu kadar Afgan falan gelsin. Onlar da ne yapacak? Avrupa'ya ulaşma yolunda göçmenlerin başvurduğu ana yollar Batı, Orta, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'den geçen deniz rotaları ile tek karayolu rotası olan Balkanlar. Bu 5 büyük rotanın 3'ü Türkiye'den geçiyor. Doğu Akdeniz rotasının hedefinde botlar ile Yunanistan ve İtalya varken Karadeniz rotasındaki hedefler ise Romanya ve Ukrayna. Batı Akdeniz rotasında ise Fas ve Cezayir üzerinden İspanya hedeflenmekte.
İspanya'nın sınırda uyguladığı sert politikalara karşın ülkeye ulaşabilenlerin bir kısmının yeni hedefi topluma entegre olmanın daha kolay olduğunu düşündükleri İngiltere oluyor. Bunun için tırlara gizlenerek İngiliz limanlarına hareket edecek gemilere ulaşmaya çalışanlar dahi mevcut. Bu rotalardan en ölümcülü olan Orta Akdeniz rotasında ise Libya'dan plastik botlarla denize açılan ve İtalya'nın güneyine ulaşmaya çalışan insanlar var. So we engage in search and rescue operations first and foremost because of the lack of a European coordinated search and rescue response in the Mediterranean. So we are certainly seeing a pattern where it's becoming more and more difficult for us to find a port of safety for people after they have been rescued. My concern is they might be severely dehydrated because they usually live without water, so we might see severe medical conditions out there. Onlarca insanı, çocukları ve hatta bebekleri taşıyan botların bu rotada hedeflediği mesafe 300 kilometrenin üzerinde. Birçoğunun bu zorlu yolculukta can kurtarma yeleği dahi yok. Sivil toplum kuruluşlarının devriye gemileri tarafından bulunarak kurtarılmak en büyük ümit. The red drum at the back of the boat is their fuel tank, so that's an open fuel tank basically. It's not enclosed, so those drums are just full of neat petrol. Türkiye'nin tüm dünyada en yüksek sayıdaki mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmasında 3 temel etken var. Birincisi ve en önemlisi Suriye İç Savaşı ve Türkiye'nin Suriye politikaları. İkincisi, Türkiye'nin Avrupa'ya ulaşmak için kullanılan 3 büyük göç rotasına ev sahipliği yapması. Üçüncü etken ise büyük göç dalgalarının yaratacağı etkilere rağmen Türkiye'nin ihtiyaç sahibi insanları büyük oranda geri çevirmemesi. Uluslararası insan hakları hukuku, sınırınıza gelen bir mülteciyi hiçbir gerekçe göstermeksizin, başvurusunu almaksızın geri göndermeyi ve bunu biber gazı, ses bombası kullanarak veya karadan veya denizden iterek herhangi bir yolla gerçekleştirmeyi yasaklıyor. Başka bir temel hak ve hürriyetten yararlanmasına ihtiyacı var mı? Bir gerekçesini araştırmadan bu kişileri doğrudan itmek yasak. Burada mutlaka destek vermeli, gerekirse kurtarmalı, bireysel başvurularını aldık, korumaya ihtiyacı olup olmadığını değerlendirdikten sonra icabında geri göndermeli. Türkiye 2016'da Avrupa Birliği ile gelenleri geri çevirmeme tutumunu koruması ve Avrupa Birliği sınırlarına geçişleri minimuma indirmesi karşılığında maddi destek ve Türk vatandaşlarına Schengen bölgesi için vize serbestisi gibi şartları içeren bir anlaşma sağladı. Türkiye'nin istendiğinde bu hareketlilikleri önlemekte çok başarılı olduğunu belirtmek gerek. Ancak burada sağlanan başarı ülke içerisinde yeni sorumluluklar doğuruyor. Pek çok devlet kurumu ve sivil toplum kuruluşu ile meselelere çözümler arasak dahi bu sorumlulukların toplumlar arası bir boyutu olduğu da aşikar. Ancak kriz yönetiminde büyük bir yükümlülük altına giren Türkiye, bu anlaşmada teklif edilenlere karşılık Avrupa Birliği'nin vaat ettiklerini alamadı. İç ve dış dünya ilişkilerimizde arzulandığı gibi gelişmeyen ahval neticesinde bu sorumluluklarda aradığımız yardımın kapıyı açmak söylemine dönüştüğü bir noktaya geldik. Bir yük paylaşımına Batı girmezse kapıları açarız dedim. Ama bunlar bu işi hafife aldılar. 2020 Mart ayına geldiğimizde Türkiye Avrupa'ya gitmek isteyenleri engellememe kararı aldı. Let's be honest. Europe has not been up to the task of dealing with the migration crisis. I hope this crisis will serve as a wake-up call for everyone to assume their responsibilities. Arada kalan insanların ihtiyaç duyduğu toplumlar arası işbirliği ve dayanışma adeta siyasi manevra ve tehdit aracı haline aldı. Bu insanlar bu kadar memnundu, Türkiye'de yaşıyorlardı. 4 milyon insana biz kucak açmıştık. Peki niye binlercesi, 10 binlercesi sınırlara yığıldı? Hükümetin rakamlarına göre niye 100 bin kişi bir anda gitmek istedi? Madem bu kadar iyi koşullar sağlıyorduk, demek ki bizim yapamadığımız şeyler var. Şimdi buradan Türk jandarmaları bizi zorla götürüyorlar sınıra. Sınırdan da yine o tarafa geçtikten sonra Yunanistan soyuyor, her şeyini alıyor, bir daha geri getiriyor bu tarafa. Yani biz bu arada sadece oyuncağız. Bulgaristan, kapıların açılması ardından Türkiye'ye söz verilen desteğin yapılması gerektiğini Avrupa Birliği'ne belirtirken, Yunanistan ise hızlı bir şekilde sınırlarını korumak amacıyla kapattı ve Avrupa Birliği'nden yardım talep etti. Avrupa Komisyonu Başkanı'nın sert açıklamaları oldu. Yunanistan'ı Avrupa Birliği'nin aspidası olarak
nitelendirdi. Aspida da Yunanca'da kalkan demek. Sanki sınırına büyük ordular dayanmış da Yunanistan bunlara karşı Avrupa Birliği'ni savunuyormuş gibi bir dil kullandı. Evrensel insan haklarının tahsis edilmesi için kullanılabilecek büyük bir bütçe ve insan gücü bunun yerine sınırda dönen siyasi oyunlarda kullanılmak üzere Yunanistan'a aktarıldı. Offshore vessel, petrol vessels, helicopters, aircraft, thermovision vehicles, border guards, financial assistance of 700 million euro to Greece. Temel hakları Yunanistan'ın kullandırması gerekiyor. Geri çeviremez. Çünkü çok temel bir uluslararası hukuk normu vardır. Geri göndermeme ilkesi. Jus cogens dediğimiz emredici hukuk kuralı niteliğinde bir hukuk kuralıdır, evrenseldir. Bahsettiğimiz birkaç tane temel hak var. Yaşam hakkı. Kendisinin yaşamına karşı bir tehdit var mı yok mu? Bakması gerekiyor. Bu kişi kötü muamele, işkence, onur kırıcı muamele veya ceza ile karşı karşıya mı? İrdelemesi gerekiyor. En önemlisi etkili başvuru hakkını bu kişilere tanıması gerekiyor. Sınırlarını kapatmak, evrensel insan haklarının büyük bir ihlali. İnsanların en azından temel ihtiyaçları karşılanarak başvurularının değerlendirmeye alınması gerekirken şiddete başvurmak tercih edildi. Hiçbir şey demiyorlar, vuruyorlar. Diyor ki yallah yallah, sadece bunu diyorlar. Annem de babam kayboldu o yüzden. 2 gün oldu, görmedim hiçbiri. Bir şey demiyorlar, sadece vuruyorlar. Sadece kadın erkek demiyorlar, çocuklara vuruyorlar. Geleneksel medyanın istatistik olarak gördüğü, şansını deneyen bu insanların her birinin bir hikayesi var. Denedikleri şans ise aslında doğuştan sahip olunması gereken temel insan hakları. Bu hakları çıkarlara göre ele almak ve bunu politik sebeplerle kullanmak ise insanlığa karşı işlenen büyük bir suç. Yani bu kadar yoğun bir göç 21. yüzyılda görülmüş bir husus değil. Toplu göç.